Merhaba dostlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Güzel bir arkadaşımızdan, dostumuzdan güzel bir soru geldi. Horozculuk işine yeni başlayacağım. Bana tavsiyeleriniz olabilir mi diye. Maşallah sana. Şimdi tavsiyeden ziyade ilk önce güzel bir şey söyleyeyim de bu işe başlamadan önce mesela ne yapmak lazım? Bence bu işe başlamadan önce biraz araştırın, kanatlar hakkında bilgiler elde edinin. Çünkü ne kadar donanımlı ve bilgi sahibi olursanız o kadar iyi işler yaparsınız. Ardından bahçeniz varsa, topraklı bir alanınız varsa beslemeye karar verin derim. Çünkü şöyle bir şey var. Bu hayvanlar gezmeli, dolaşmalı. Asil ırkları şöyledir. İki horoz kesinlikle bir arada geçinmez. Bunlar bir arada barınmaz, barındıramazsınız da. Öncelikle toprak alanınız olsun. Yani her şeyden önce bu şekilde bakın kumlanacakları, gezecekleri, dolaşacakları, keyif edecekleri, yani keyif seviyelerinin üst düzeyde olması lazım. Bunlar için de şartlar lazım. Herkesin kafes yapacağı bir tane kafes ya da iki tane kafes yapacağı yerler vardır. Ama özellikle bunların yeşilden, topraktan, böcekten faydalanmaları, böyle eşinmeleri, kumlanmaları için de bahçenizin olması lazım. Ben bu konuda çok şanslıyım. Benim alanım çok büyük, çok geniş ve istediğim yere istediğim binayı yapabiliyorum. Bir horozluk olsun, bir tavukluk olsun, bir civcivlik olsun. Biraz da bunları göz önünde bulundurun. Yani şöyle bir şey, sadece alıp kapatıp beslemekle ilgili değil. Ya da alıp kapatıp bunları maçlara çıkarmak değil. Her şeyden önce mekan, alan şart. Sonra size şöyle bir tavsiyem olabilir. Evlerinizde hastalık rehberleri olsun kanatlar hakkında. Bunlar Google üzerinden bunlara ulaşabilirsiniz. Şöyle bir şey var. Kanatlı hastalık rehberi yazdığınızda size yapılan araştırmalardan, tezlerden böyle güzel PDF'ler, 30-40 sayfalık güzel PDF'ler çıkacak karşınıza. Öncelikle o PDF'leri okuyarak, yani her şeye başlamadan önce bilgi ve birikim, donanım sahibi olmanız gerekiyor dedim ya. İşte onlar içerisinde bu da var. Kanatlı hastalıklarının sebepleri, nedenleri, bunları iyice bir araştırın derim. Ondan sonra işe başlayın. İşe başlarken de size tavsiyelerim şu olacak. En az 90'a 90 ölçüleri içerisinde bir kafes yapın. Yüksekliği 90 olsun, eni 90 olsun, derinliği 90 olsun. Standart ölçü ya da 1 metre olsun. En azından bir çift rahatlıkla içerisinde besleyebilirsiniz. Sonra kendinize civcivlikler yapın. Burka yatan Hint tavukları ardından 21 gün sonra diğer sürü üyeleriyle anlaşamayabilir. Yine civcivliklerinizi de ayrı tutun derim. Hastalıklar hakkında bilgi birikim edindikten sonra bu işin emeğini de göz önünde bulundurmanız şart. Bu zevkli ve hoş bir hobi. Böyle baktıkça bakasınız. Bir tanesi yetmez zamanla, bir çifti yetmez, 10 tanesi, 15 tanesi yetmez. Güzel, sevdirdikçe sevdiren bir hobi. Aynı zamanda maliyetleri de göz önünde bulundurmanız lazım. Çünkü şöyle bir şey var, yem maliyetidir. Şu anda her şey çok yüksek zaten. Yem maliyetidir, ilaç maliyetidir, bakımı, ekstra gıda, takviyeler. Bunların hepsi bir maliyet içerisinde. Yani bakmak isteyen dostlara ya sadece bakın öyledir böyledir demek istemiyorum. Sizlere biraz da açıklayıcı olayım. Yani sadece alıp beslemek değil. Evet, insan izlemeye doyamıyor. Keyifli bir iş. Çoğu şeyden insanı uzak tutar. Çok güzel çevreniz olur. Bu işi sevmeyen yoktur. Buna gönül vermeyen yoktur. Hoşuna gitmeyen insan ne bileyim pek nadirdir. Yani Hint horozu farklı bir sevdadır. Hint horozu yapıldıkça, keyif alındıkça, bir de emeğinizin karşılığını aldıkça daha çok böyle gönülden yapmak istediğiniz bir iştir. İlk başta ne dedik? Bahçemizin olması, kumluk alanlarımızın olması şart bu işte. İkincisi ilaç maliyetleri dedik. Üçüncüsü zaman. Mesela zamanınız varsa bence başlayın. Başlamak isteyenler var. Hevesli olan dostlarımız var. Zamanınız varsa, bunlara emek harcayacaksanız, yani çok kısıtlı vakitler altında verim alamazsınız. İlgi, alaka, temizlik, bunlar yine zamanın içerisinde aslında.
Zamanınız bol olacak ki standart temizliklerinizi yapasınız. Zamanınız bol olacak ki horozlarınızla ilgilenesiniz. Civcivleriniz varsa onlarla ilgilenesiniz. Yani böyle en azından mesela izlemek hoştur, güzel gelir göze ama bunun gerçekten büyük emekleri var. Kendimi göz önünde bulundurayım. Ben şöyle bir şey var. Bunlara elimden gelen en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Yani sizin de hizmetinizin güzel olması lazım. Ben sizin yerinizde olsam, etrafınızda varsa bir horozcu tanıdığınız, büyüğünüz, arkadaşınız, onları bir ziyaret edin. Bir bakın neler oluyor, neler yapılıyor. En azından tecrübeniz olur. Bilgi ve birikiminiz olur. Sorun, soruşturun herkese. Çünkü böyle konuları mesela benim gibi tek bir ağızdan dinlemekte tek taraflı olur diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bu işi çok seviyorum ve benim aşırı bir emeğim var. Yani aksatılmayacak işler arasında bunun en başta temizliği ve bakımıdır. Bu ikisini kesinlikle, yani bakın, bu keyfi istiyorsanız horozlarınızda kesinlikle aldığı gıdalar, besinler, bakımı, temizliği, bunlar gerçekten çok önemli işler. Her horoz için günlük bir 10 dakikanızı, 15 dakikanızı ayırmanız lazım. Bu şekilde güneşlenmeleri, kumlanmaları, toprak yemeleri, çimdir, yeşildir, gezmeleri, dolaşmaları çok önemlidir. Aslında anlatmak istediğim şu, sadece kafes hayvanı diye bir ömrünü kafeste geçirmemesi lazım. Aynı zamanda ihmale gelmeyen canlılar bunlar. Şöyle bir şey var, 2 Hint horozu aynı sürüyü yönetmez. 2 Hint horozu aynı sürüye başlık yapmaz. 2 Hint horozu, daha doğrusu, bir arada geçinmez. İhmale de gelmezler. Bunun horozu da aynıdır, tavuğu da aynıdır. İkisi de doğuştan savaşçı ruhlarını taşıyan, ömürlerinin sonuna kadar da bunu böyle sürdüren canlılar. Videoları izlerken dikkat ederseniz hep sorunlara yanıt olmaya çalışıyorum. Videoların içeriklerine bakarsanız şöyle durumlar var. Abi 2 tane tavuğum bir arada geçinemiyor. Maşallah sana. Maşallah benim güzel oğluma. Nazar değecek lan. Tamam. Yani şöyle bir şey var. Sorun yaşatacak. İhmale gelirse sorun yaşarsınız. Tavuklarınız tutar, horozlarınız sıkıntı çıkarır. Sevilen, ilgi duyulan, gerçekten de böyle zevkli bir iş horozculuk. Horozculuk gerçekten çok eskilerden bugüne gelen en güzel, en zevkli işlerden biridir. Yeni başlayacaklar için de hayvan seçimi şöyle olmalı. Ben sizlerin yerinde olsam, ilk kez başlayacaksam 3 aylık civcivlerden alıp o şekilde başlarım. İlk önce nedenini ben size söyleyeyim. Nedeni şu: 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında hayvanlar aldığınızda, horozlar ya da tavuklar aldığınızda daha doğrusu, bu hayvanların ne tür hastalıklar geçirdiği, ne tür tedaviler uygulandığı bilinmez. Şimdi şöyle bir şey var. 3 aylık bir civciv aldığınızda 1 ay sonra rahatsızlandığında küçük antibiyotiklerle işe başlarsınız. Küçük ilaçlarla işe başlarsınız. Ama büyüklerde şöyle bir sıkıntı olabilir. Büyük horoz ya da büyük tavuk aldığınızda, yaşında hayvanlar aldığınızda, bunlar daha önceden hastalık atlattığında dikkat ediyorum. Özellikle platformlarda ve YouTube üzerinde yorumlarda genelde insanlar ağır antibiyotik ilaçlarını kullanıyorlar ya da birbirlerine tavsiye ediyorlar. Civciv rahatsızlandığında en azından yapabileceğiniz en güzel şey hafif ilaçlarla başlamak olur. 1. hastalığa, 2. hastalığa, 3. hastalığa, bu şekilde kademe kademe gidersiniz. Ama büyük hayvanlar aldığınızda bunlara ne tür tedaviler uygulandı, ne tür antibiyotikler kullanıldı, belki bir aceminin elindeydi. Bu hayvanda göz sulanması, burun akıntısı vardı bu horozda, örnek veriyorum. Bu horoza sırf çabuk iyileşsin diye kaliteli, yüksek, maşallah sana, antibiyotikler kullanıldıysa eğer, sizin bunu iyileştirmenizde, 3. bir 4. bir hastalıkta iyileştirmekte çok zorluk çekebileceğiniz de aşikar. Yani civcivlikten başlarsanız, bir de kendinize alıştırarak kendinizle beraber böyle büyütürseniz daha iyi işler yaparsınız.
Hem horozlarınız, tavuklarınız gözünüzün önünde büyümüş olur. Hem onlar büyürken siz tecrübe kazanmış olursunuz. Bu şekilde umarım zevk ve keyif alırsınız. Çünkü bu bana göre dünyanın en güzel işlerinden biri. Kendiniz üretiyorsunuz, kendiniz yetiştiriyorsunuz, kendinize alıştırıyorsunuz. Arkadaş, dost gibi yaşamınızı beraber sürdürüyorsunuz. Bu hayvanlarla beraber günleriniz geçiyor. Bunlara hizmet ediyorsunuz. Bunlar size keyif veriyor. Bu hobi gerçekten bir aşktır. Yani sevilesi güzel bir iştir. İnsanı da emin olun çoğu kötü şeyden böyle korur, kollar. Yaparken de zevk alırsınız. Ben horozculuk hakkında çok şey söylerim yani. Aşırı derecede seviyorum. Ben bir de kendi hayvanlarımı da çok seviyorum. Kendi horozlarımı, kendi tavuklarımı yani çok aşırı derecede seviyorum. Bu yüzden size bunları öneririm. Çünkü horozculuk çok farklı bir hobi, çok güzel bir hobi. Bazen işte iş çığırından çıkıyor, hobiden çıkıyor. Artık bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun diyorsunuz. Bazı hayvanlarınızdan, horozlarınızdan ya da tavuklarınızdan vazgeçemiyorsunuz. Çok sevilen, yani ilgi duyulan bir iş. Bir de toprağı bana atıyor. Bakın şunun hırsına, güzelliğine bir bakın, bir maşallah diyeyim buna. Yani dünyanın dediğim gibi her yerinde bu hobi var ve dünyanın en zevkli işlerinden biri. Çünkü karşılığını alırsınız emek edince. Size şöyle de güzel bir tavsiye vereyim. Bir abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak. İlk önce bence yolunuzu çizin. Hayata mesela şöyle bir şey var. Hayatınızı daha iyi şeylerle idame ettiriyorsanız, tabii ki çalışıyorsanız, iyi işler yapıyorsanız güzel bir hobiyi de insan hayatında hak eder. Çünkü sadece biz buraya çalışmak için gelmedik. Ama bu işi yaparken genç olanlardan bir isteğim var. Kahvelerden uzak durun. Bence iyi dostluklar, iyi arkadaşlıklar kurmaya bakın. Çünkü kahve insanı farklı yere çeker. Ben mesela kahveden uzak bir insanım. Ben kendi başına tek yaşayan bir insanım. Ama ben kesinlikle kahve falan gitmem yani. Bilmem o tarz yerleri. Çünkü orada artık farklı alışkanlıklarınız olmaya başlar. Rant başlar işin içerisinde. Yüzüme geldi kral. Farklı mevzular girer. Bence ilk önce yaptığınız için tadını çıkarmaya bakın. Kesinlikle bana dikkat edin. Bu söylediğimi dikkate alın. Ben bu kanalla mesela para kazanmak için açmadım. Çünkü dikkat ederseniz ya videolarımızı izleyin, beğenin, yorum yapın ya da kanalımıza abone olun. İlla üstünüze gelmiyorum. Çünkü benim istediğim bir şey var. Maşallah sana. Beni seven izlesin. Bu işe gönül veren izlesin. Yani öyle çok kimsenin de üstüne gitmeyi seven bir insan değilim. Aynı zamanda dediğim gibi ben kahve hayatım falan yoktur. Bunu da kesinlikle kimseye önermem. Ama hobi olarak yapacaksanız ben tek bir kelime söyleyeyim. Yani en zevkli işlerden, en zevkli hobilerden daha güzeldir, daha iyidir. Canınız sıkıldığında uğraşacak canlılarınız olur, horozlarınız olur. Sizlerle oynarlar, keyif verirler. Bu iş gerçekten güzel bir iş yani. Benden çok hayvan isteyen var. Irak'tan isteyen var. Suriye'den isteyen var. Afganistan'dan yazan var. Bir sürü Arap yazıyor bana. TikTok'ta 6000'e ulaştı abonemiz. Mesela dikkat ediyorum, her toplumdan insan seviyor bunu. Severek yapıyor. Bu iş yani dünyanın her yerinde severek yapılan bir iş. Yani varsa böyle güzel alanlarınız, boş vakitleriniz, sizler de faydalanın. Tabii ki bakın, yetiştirin. En güzelleri, en iyileri sizlerde olsun. En iyi şekilde zevkini çıkarın yani. Her insan güzel bir hobiyi hak eder. Yani çalışan her insan. Eğer boştaysanız ben tavsiye etmem yani. Bir insanın mesela düzenli bir geliri yoksa kesinlikle bu tarz işlere girmemesi en iyisi. Çünkü giderleri var, ilaç masrafları var, altlık masrafları var, kümes masrafları var, bakım masrafları var. Ve Hint horozundan da trilyoner olamazsınız. Yani şöyle bir şey var, çok büyük alanlarınız olması lazım, çok geniş çaplı bir insan olmanız lazım. Bunlar da yıllar alır. O yıla gelene kadar da sizi paramparça eder, yorar. Yani yorulursunuz. Ben nereye kadar savaşacağım, ben nereye kadar uğraşacağım diye. Yaptığınız işin tadını çıkarın. Yani tadını çıkarmak için yapın. Rant için yapmayın. İyilik, güzellik için yapın. Güzel şartlar altında beslemek için yapın.
dünyanın da en iyi işidir. Yani böyle canınız sıkıldığında, durgun olduğunuzda, moraliniz bozuk olduğunda, sıkıntılı günler geçirdiğinizde 2 tane horozu yere atıp izlemek kadar güzel bir şey yoktur. Ya da bir horoz, bir tavuğu yere atarsınız, izlersiniz, keyfini çıkarırsınız, tadını çıkarırsınız. Umarım en iyileri sizin olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar olsun. Yeni başlayan dostlara da kolaylıklar olsun. Yeni abonelerimize hoş geldiniz diyorum. Eski abonelerimize selametle kalın diyorum. Yenilere de tekrar iş karışacak. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi saygılar, selamlar olsun. Şimdiden iyi seyirler dilerim.